Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Evet, uygulamalı çekim teknikleri konseptimizin 3. videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda basit perspektif hilelerinden bahsetmiştik. İkinci videomuzda ise temel çekim ayarları ve terimlerini konuştuk. Bu videomuzda ise yanlış ayarlardan, yanlış tekniklerden veya ekipmanlardan kaynaklanan teknik hatalı sonuçlardan bahsedeceğiz. Yani fotoğraf ve video çekimlerinizin baş belalarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Öncelikle bu video şu an ekranda gördüğünüz videonun devamı veya eklentisi niteliğinde, açıklamalara linkini bırakacağız. Bu videoyu izledikten sonra onu da izleyebilirsiniz. İlk olarak hareket bulanıklığıyla başlayalım. Yani motion blur. Mesela hareket eden bir modeliniz veya nesneniz var ve onun fotoğrafını veya videosunu çekmek istiyorsunuz. Bazen bu model veya nesneler böyle keskin ve net görünebilirken bazen de böyle ruh gibi bulanıklaşmaya başlıyor. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Bunun nedeni bir önceki videomuzda da değindiğimiz üzere uzun ve yavaş enstantane hızlarımız olabilir. Şimdi benim çekimim var. Çekimden sonra görüşelim, tamam mı? Şimdi mesela salıncakta sallanan bir çocuğunuz veya eşiniz var. Kaldırdığınız makineyi çektiniz. Bir baktınız etraf net. Ama sallanan kişi flu, netsiz, görünmüyor, ruh gibi. Bunu çözmek için enstantanenizi yani perde hızınızı hızlandırıp o rakamı yükseltmenizde fayda var. Tabii burada ayarı yaparken şu çok önemli. Hareketin hızı, hareketin yönü ve sizin açınız yapacağınız ayarı belirleme noktasında çok önemli olacak. Hareket etsin veya etmesin birinin fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Kaldırdığınız makineyi veya cep telefonunuzu, fotoğrafını çektiniz. Baktınız kadrajda sadece hareket eden kişiler değil, her yer titremeye başlamış. Şimdi şu bilgiyi vereyim. Vücudumuzda biz hissetmesek de ne kadar sabit durmaya çalışsak da kamera veya cep telefonu özellikle 1/20 enstantanenin altında titremeye başlar. Enstantanemizi yükselterek veya cep telefonumuzu, kameramızı tripoda koyarak, tripodumuz yoksa da kameramızı bir yere böyle sabitleyerek görüntünün sabit kalmasını sağlayabiliriz. Çünkü burada sorun hareket eden kişi değil, kameramızın ufak ufak hareket etmesi, lensimizin titriyor olması. Tabii ki de profesyonel fotoğrafçılar hareket bulanıklığıyla farklı estetik kaygılarla fotoğraflar üretiyorlar ama genelde son kullanıcı bulanık, netsiz fotoğrafları sevmez. Bu yüzden kameralarımızın çoğunda bulunan bu ayarları değiştirerek, cep telefonumuzda da bu enstantane ayarları yoksa ek uygulamaları yükleyerek de hareket bulanıklığı sorunundan kurtulabiliriz. Gelelim çekimlerin bir diğer baş belasına, patlamalar ve ölü alanlar. Tabii ki de yine bu konseptin ilk bölümlerinde olduğumuz için olabildiğince temel ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Mesela şu an burada Melis'in bir videosunu veya fotoğrafını çekmek istiyorum. Ama bakıyorum patlak yani bembeyaz alanlar veya simsiyah ölü alanlar oluşmaya başlıyor. İdeal görüntüde simsiyah veya bembeyaz görüntüler pek kabul edilebilir şeyler değildir. Peki bu sorun ne demek? Şimdi görüntüde bembeyaz veya simsiyah alanlardaki detayları geri kazanmak çoğu durumlarda mümkün değildir. İstediğiniz kurgu programına veya Photoshop gibi işleme programlarına atın. Orada artık bir renk, doku bilgisi kalmamışsa orayı gerçek görüntüsüyle geri kazanmak şansımız pek bulunmamaktadır. Peki bu sorunun önüne nasıl geçebiliriz? İlk olarak sorunu basitçe anlamaya çalışalım. Şimdi profesyonel kameranız olsun veya cep telefonu kullanın. Bunlarda bulunan sensörler ve işlemciler gördükleri ışığı görüntü dosyalarına çevirmeye çalışırlar. Tabii ki de her cihaz bunu farklı şekilde yapsa da çoğu zaman siz bu görüntüleri paylaşabilin, gönderebilin, açabilin, işleyebilin diye bu görüntüleri sıkıştırmak zorundadır. Bazı görüntü verilerinden feragat etmek zorundadır. Peki bu feragatı nasıl gerçekleştirir? Şöyle mesela görüntünüzü açık alanlar yani aydınlık bir gökyüzü, benim gömleğimde olduğu gibi koyu alanlar var. Ve der ki ya ne yapacak bunları? Buradaki görüntü detaylarını ne yapacak der ve buradaki görüntü detaylarını, görüntü verilerini dosyada bulundurmamaya ve dosya boyutunun bu sayede küçük tutmaya çalışır. Örneğin şu an Enes beni çekiyor ama arka plandaki ışık bana göre daha fazla olduğu için arkadaki o parlak alanlarda patlamalar meydana geldi ve bunlar kurgu montajda da düzeltilemeyecek durumdalar. Şimdi ise arka plan daha güzel çıktı ama ben koyu kaldım ve benim üzerimdeki koyu alanlarda da piksellerde kayıplar yaşandığı için yine kurtarılamayacak durumdalar. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? İlk çözümümüz RAW çekim yapmak. RAW çekim yapabilen video kameralar da var ama bunlar çok pahalı olduğu için genellikle bunları profesyoneller kullanabiliyor. Ama fotoğrafa geldiğimizde çok büyük oranda bütün fotoğraf makineleri ve bazı telefonlarda da bu RAW fotoğraf özelliği mevcut. Yani bir bakın derim telefonunuzda RAW fotoğraf çekebiliyor musunuz diye. Eğer çekebiliyorsanız ne işe yarar bu RAW fotoğraf özelliği?
Şimdi dedik ya, bu cihazlar fotoğrafları kaydederken sıkıştırıyorlar diye. RAW demek ham dosya demek olduğu için daha az dosya kaybıyla daha fazla görüntü verisini dosyamıza barındırabiliyoruz demek. Ne işimize yarar? Görüntümüzü çektik. İstemediğimiz parlaklıklar veya gölge alanlar var. Eğer RAW dosya çekmişsek bunları işlediğimizde çok daha rahat bir özgürlük alanına kavuşmuş oluruz. İkinci yöntemimiz ise HDR çekimler yapmak, ama ben HDR'a ayrı bir videoda değinmek istiyorum. İstiyorsanız o videoya gelmeden önce bu videoyu beğenip kanala abone olup, hatta o videoyu kaçırmamak için de kanalın o bildirim çanını aktif hale getirebilirsiniz. Patlama falan dedik ya, aynı buna benzeyen bir baş ağrısı daha var. O da ters ışık. Hani böyle aydınlık bir ortamda bir selfie çekmek istersiniz ama yine de karanlık çıkarsınız. İşte buna ters ışık diyoruz. Şu an gündüz güzel bir ışıkta video çekiyoruz ve kameramız otomatik pozlamada. Fark ettiyseniz de üstümüzde yeteri kadar ışık var, yani aydınlanabiliyoruz. Ama kadrajımızı değiştirdiğimiz anda ne oluyor? Gökyüzü bizden çok daha aydınlık olduğu için kamera oraları patlatmamak için ışığı kısıyor. Yani olan bizim ışığı oluyor. İstediğimiz şey silüet bir çekim değilse bu çok da güzel bir şey değil. Peki ters ışıkta kalmamak için ne yapabilirsiniz? İlk olarak bir tercih yapmanız gerekiyor. Arka plan ışığınız da ön plan ışığınız kadar önemli mi? Yani nesnenize, modelinize vuran ışık kadar önemli mi? İşte bazen çok önemli olmayabiliyor arka plan ışığı. Örnek vermek gerekirse ürün fotoğrafçılığında ürünün arka planındaki ışığı hiç önemsemeyebiliyoruz. Dediniz ki mesela ben manzara çekeceğim, modelimi çekeceğim ama yine arka plan ışığım o kadar da önemli değil. O zaman bir önceki videomuzda anlattığımız gibi poz telafinizi artıya getirebilir veya manuel ayarlardan veya modlardan daha aydınlık ayarlar tercih edebilirsiniz. Hatta bazı telefonlarda bile böyle ekrana çekmek istediğiniz objeyi, nesneyi seçtiğiniz anda pozlamasını otomatik olarak o bölgeye göre yapabiliyor. Yani artık işimiz eskisine göre çok daha kolay. Ama dediniz ki benim arka plan ışığım nesnemin, objemin ışığı kadar önemlidir. Ön planım kadar önemlidir. O zaman da modelinizin arka plan kadar iyi ışıklandırıldığını, aydınlandırıldığından emin olmalısınız. Ya modelinizin yönünü değiştirerek ışık almasını sağlayabilir veya ek bir ışık kaynağıyla veya yansıtıcıyla onu aydınlatabilir ki onu başka videoda anlatacağım. Ya da arka planı değiştirebilirsiniz. O arka plan gerçekten modelinizden çok fazla aydınlıksa çözüm üretmek çok zor olacağı için daha az dik açıdan ışık gelen bir yer tercih ederseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Gelelim çekim kalitemizin bir diğer düşmanına, grain yani noise. Bir önceki videomuzda ISO'dan bahsetmiştik. Neydi ISO? Sensörün ışığa duyduğu anlık hassasiyetti. Ve ISO arttıkça grain yani noise da artıyordu. Aslında ISO arttıkça artan grain'i göstermek için iki tane görüntü çekmek isterdim şu an. Mesela biri 100 ISO olurdu, bir diğeri de 6400 ISO bir video olurdu. Fakat şu ortamda, yani aydınlık bir ortamda 6400 ISO ile görüntü çekseydim elde edeceğim görüntü şöyle olurdu. Evet, bembeyazım, beni göremiyorsunuz, o zaman geri alalım. Niye bembeyaz olurdu? Çünkü demiştik ki ISO ışık hassasiyeti diye sensörün. İşte bu yüzden o kadar çok hassaslaştı ki ışık fazla gelmeye başladı ve bizim enstantanemiz ne kadar hızlanırsa hızlansın artık bu ışıkla mücadele edecek durumu yok. Ama ben sizin için, yani düşük ISO'daki ve yüksek ISO'daki iki görüntü arasındaki grain farkını görebilin diye evde iki tane video çekeceğim. Şu an görüyorsunuz. Biri 100 ISO'da çekildi, biri 6400 ISO'da çekildi ve aradaki grain farkını görüyorsunuzdur. Eğer düşük kalitede izliyorsanız belki biraz göremeyebilirsiniz. Bu yüzden sizin için zoom yapıyoruz. Evet, belki şu an daha rahat görürsünüz. Tabii ki dedik ya ışık farkı var, biri daha hassas diye. Bu yüzden ben 100 ISO'daki görüntü için ekstra ışık vurdum. Aradaki o ışık farkını kapatabilmek için. Tabii ki de gönül ister ki hep 100 ISO'da böyle kaliteli görüntüler çekelim. Ama çoğu zaman bu mümkün olmaz. Mesela gece yarısı evde iç mekanda bir çekim yapıyorsanız ışık yani yetersizse bu zaman 100 ISO sizin için yeterli olmayacaktır. Enstantanenizi belki çok düşürürsünüz, ya yetmez ya da ışık olarak yeter ama bu sefer de ilk başta bahsettiğimiz o hareket bulanıklığı olur. Veya diyaframı açarsınız, bu sefer farklı bir istemediğiniz sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bunları zaten detaylı konseptin ilerleyen videolarında anlatacağım. Şu an hızımı alamadım, biraz hızlı gittim, kusura bakmayın. Gelelim bir diğer çekimlerin baş belasına. Netsizlik, yani fluluk. Mesela gidersiniz birinden bir fotoğraf istersiniz. Böyle yakından bir şey çekmesi gerekiyordur. Çeker. Allah'ım okunmuyor, görünmüyor, netsiz. Peki bu neden yaşanır? Şimdi her kameranın minimum netleme mesafesi vardır. Mesela benim şu an elimde bulunan bu profesyonel lenste 38 santimden sonsuza kadar ibaresi var. Yani 38 santimetreye kadar bir şey netleyebilir. Ama gelirsen bunu 20 santimde bir yere tutarsan o zaman buna netleyemeyecektir. Bakalım. Şimdi mesela ben bir tane çiçeğe çok yaklaşıp çekmek istiyorum. Olur ya, beğendiniz, çekeceksiniz.
Bakın çok yakında olduğum için netleyemiyor. Hala netlemeye çalışıyor. Yani manuel netlikte çekmeye çalışırsam şöyle şu an gördüğünüz gibi saçma sapan bulanık bir fotoğraf elde ederiz. Ama çıkarırız cebimizdeki bu telefonu, bir de bununla deneriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu telefonların minimum netleme mesafesi şu kaç paralık lense göre çok daha yakındır. 6-7-8 santimden bu telefon bu fotoğrafı elde edebilir. Bir makro lensiniz olmasa da en azından telefonla bir şeylere yaklaşıp çekmek bazen buna göre çok daha kolay olabiliyor. Evet, inanması biraz güç. Özellikle bir de makro lensler var. Onlar zaten tam olarak böyle şeyler için üretilmiştir. Başka özellikleri de var tabii ama onlar biraz detaya girer. Bir de bir şeye çok yakından netlerseniz veya diyaframınızı çok açarsanız veya zoom yaparsanız o zaman netsizlik çok daha fazla belirgin olacaktır. Evet, bugün ayarlardan ve ekipmanlardan kaynaklanan teknik hatalı sonuçlara ve çözümlerine değindik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.